Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu anda tam mevsimi olan çok besleyici bulgurlu semizotu yemeği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak malzemeleri saymakla başlıyorum. Tarifimde 2 bağ semizotu, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, yeteri kadar su, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 fincan bulgur, servis için 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 kase yoğurt kullanıyoruz. 2 bağ semizotunun kök kısımlarını aldım. Daha sonra kalın olan dalını da kopartıyorum. İnce olan kısmını kasenin içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Semizotunun yaprak kısımlarını aldım. Kalın olan dal kısımlarını başka bir kaseye koydum. Bu kısımlarını da atmıyoruz, salata yaparak kullanıyoruz. Temizlemiş olduğum semizotlarını sirkeli suda beklettim ve güzel bir şekilde yıkayıp süzdürdüm. Demet demet alıyorum, 2 parmak aralıklarla kesiyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Doğramış olduğum semizotlarını genişçe bir kasenin içerisine koyuyorum ve kenara alıyorum. Tarifimde 1 adet kuru soğan kullandım. Kuru soğanı küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bir adet domatesin kabuğunu soydum, küp küp olacak şekilde doğruyorum. Genişçe bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanları tencerenin içerisine koyuyorum. Kuru soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Diriliği geçmiş olan kuru soğanların içerisine 1 adet domatesi ekliyorum. Domates tamamen pişinceye kadar karıştırarak kavuruyoruz. Domateslerimiz güzel bir şekilde pişti. İçerisine 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçayı da güzelce kavuruyorum. Her zaman söylediğim gibi salçanın kendine has ekşi bir tadı var. O yüzden yemeklerinize salça koyduğunuz zaman güzelce kavurun. Böylelikle yemeklerinizi çok daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Kavrulan salçanın içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 fincan bulguru ekliyorum. Bulgur bu yemeğe çok yakışıyor hem de çok güzel lezzet veriyor. 1 dakika boyunca da bulgur ve baharatı kavuruyorum. Daha sonra içerisine semizotunu ekliyorum.
Tencerenin içerisine koymuş olduğum semizotunu spatula yardımıyla düzeltiyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Semizotu tencerede çok fazla gibi gözükebilir. Fakat piştiği zaman gördüğünüz gibi yarıya indi. Şöyle bir karıştırıyorum ve iyice kavrulmasını sağlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kavrulmuş olan semizotunun içerisine sadece içerisindeki bulgurları şişecek ve suyu alacak kadar su koyuyoruz. Aşağı yukarı yarım çay bardağı su koymuş oluyoruz. Spatula ile şöyle bir düzelttikten sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra yarım ateşe getiriyoruz. Sadece 10 dakika boyunca pişiriyoruz. On dakikanın sonunda semizotumuz suyunu çekti. Gerçekten çok güzel oldu. İçerisine koymuş olduğumuz bulgurları kontrol ediyoruz. Güzel bir şekilde pişmiş, artık ocağımızdan yemeğimizi indiriyoruz. Bu yemeğe soğuk ikram edeceğiz. O kenarda soğurken biz de diğer malzemelerini hazırlıyoruz. Bir kase yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı tuzu ekliyorum. İçerisine 3 diş sarımsağı rendeliyorum. Daha sonra yoğurt pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Bu yemeği isterseniz sarımsaklı yoğurtlu tüketin, isterseniz sade tüketin. Hiç fark etmez, her iki türlü de gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Yemeğimiz soğudu, artık sizler için servise hazırlıyorum. Servis tabağına koymuş olduğum yemeğin üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Daha sonra üzerine isteğe bağlı olarak pul biber serpiştirebilirsiniz. Bu besleyici ve güzel yemeği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.